Evet arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Daha önce blog yazımda da paylaşmıştım. 5 günde 5 oyun yapabilirsiniz gibi. Bugün bir tane oyun yapacağız. Bir tane simülasyon, bilgisayar oyunu, Love Poly. Hızlıca videomuza geçelim o zaman, sizi de bekletmeyelim. Evet, geldik. Şimdi öncelikle Valley isimli sahnemi açıyorum. Sizden önce ben bir materyal kontrolü falan yaptım. Onlarla bekletmeyeyim diye. Demo sahnemi açtım. Bunu buraya sürükledim, bıraktım. Burada bir tane adamlar zaten demo sahnesi oluşturmuş. Ben bunu hiç bozmayacağım. O kadar bozmayacağım ki. O kadar bozmayacağım yani. Ne olacak bunun adı? Level olsun şimdilik. Directional light da dursun. Kamerayı silelim. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Hop. Çat. Hepsini seçtim mi? Bunu da seçtim. Bunun içine attım. Mükemmel. Bunu da buraya attım. Ne oldu? Sahnemiz hazır arkadaşlar. Hepimizin eline sağlık. Şimdi geldik. Bize ne lazım? First person controller. Bir simülasyonun olmazsa olmazı. Bugün tabi ne simülasyon yapacağımızı söylemeyi unuttum. Bugün Valleys. Biz bir Valleys bugün. Valley simülasyonu yapacağız. Var mı bilmiyorum. Belki o da yoktur yani, fikir de olmuş olur. Starter Asset, Unity'nin klasik Starter Asset'i. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Burada First Person Controller. Şuradan hangisini kullanacağımızı seçmemiz lazım. Bir dakika. Şu mu acaba? Bu First Person yazıyor. Şuna bir bakıyorum. Ha, bu zaten kamera yazıyormuş. Tamam. Bir de bunu atsam oluyor mu? Nested Parent Unpack. Ha, zaten burada böyle hazırlamışlar, pardon. Prefab Unpack. Main kamera. Evet, başlatıyorum mu? Başlatıyorum, bakalım ne oluyor. Hop, adam yerin içine düşüyor. Çok kolay, hemen bir tane plane atıyoruz. Tak. Bunu reset dedik. Bunun boyutunu sen 1000 de abi. 100 de yeterli gibi. Hatta 100 bile çok fazla yani. 40, 50, 40, 400 mü artık? 40'da anlaşalım, tamam. Evet, bu bizim collider'ımız. Şimdi bir daha yapacağım. Bir de şöyle kontrol etsek aslında iyi olurdu. Yani ne kadar? Yani şöyle gözüküyorsa zaten hani biraz içeride biraz dışarıda gibi doğrudur konumu diye düşünebilirsiniz. Tam yani zeminin üzerinde şu an. Bakalım. Evet, bu gidiyor. 2 tane audio listener var diyor. Şurada bir kamera daha var. Şunu silelim. Evet. Heh, şimdi oldu. Evet, mis gibi. Mükemmel. Tamam. Hemen geldik. Bunu tabii ki de 2K şeklinde, evet. Bir de tabii burada bakın, hazır mis gibi şey de var. Mobil kontroller de var. Şu an çok yavaş yürüyor. Şehir bize göre biraz büyük tabii. Onu biraz umursamayacağız. Şuna ground call yazıyorum. Ground collider babında. Şu mobil kontrolleri kaldırıyorum. Player kapsülde bir yerlerden geçemesin diye. Görebiliyor muyuz kendimizi? Göremiyoruz. Bence hiçbir sakıncası yok, kalsın. Evet. Güzel. Şu an bu arabaya baktığımda boyumu bayağı bir büyütmem lazım. Ya da direkt şehri küçültmem lazım. Şehri küçültmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Nokta 7, belki nokta 5, nokta 6 diyelim, bir deneyelim. Şu anda çok mu uzun oldum? Ben gerçek hayatta da biraz kısayım. Ondan dolayı emin olamadım. Şu an bana uzun geldi. Size uzun gelmiyorsa şey yapın. Şu an hiçbir yerde collider yok malum. Bunlara ihtiyacımız da yok. Biz çünkü zaten vale simülasyonu olduğu için şehri kısıtlayacağız. Etrafa belki dağma dizeriz. Hızlıca öyle bir şey yaparız.
Şimdi vale olacağımız için bize bir park alanı lazım. Mesela şöyle bir yer. Ama bu şehrin çok bu tarafında olduğu için bunu istemiyorum. Bu da bu tarafında. Yani bana aslında tam şurası güzel geliyor. Bunları da taşımakla aslında hiç uğraşmak istemiyorum. Yine de taşıyacağım. Bunları şöyle taşırsam ne olur? Şurada bir şeyler kaldı. Hiç önemli değil, onları sileriz. Bunları şimdilik şöyle taşıyayım. Burayı boşaltıyorum. İyi de sen burayı niye boşaltıyorsun dersen şey eee, şimdi etrafa dağ dizmekle uğraşmak istemezsem diye bunları buraya koyacağım. Olabildiğince binalarla vesaire şeyin görüntüsünü kapatmak istiyorum. Kullanıcının görebileceği yerleri kapatmak istiyorum. Burada da şeyler var. Şöyle bir F yapıp yakınlaşalım. Var mı gözden kaçan bir şey? Şurada şu var. Şunu da sileceğim. Gayet güzel. Şuradaki gibi bize bir giriş alanı lazım. Şu beyaz, şununla mı bir? Evet, şununla bir. Bu, bu. Bunları kaldıracağım o zaman. El mecbur. Şunu seçtim. Şunu seçtim ve şunu seçtim. CTRL D dedim. Geldim. Ve şu ucu tuttum. Şuna yapıştırdım. Mis gibi. Artık giriş alanımız belli. Bana ne lazım? Bir de barikat lazım. Barikat çit gibi bir şey bakıyorum. Ne olabilir diye. Aslında şuraya yeşil şöyle küpler koymuşlar. Olabilir. Neden olmasın? Zaten çok low poly bir oyun olacağı için yeşillikten kimseye zarar gelmez diyerekten bunu kopyaladım hemen. Geldim hop. Hemen Scale Z. Pardon, Blender'dan yeni geldim. Ondan dolayı biraz kafam karıştı. Evet. Şöyle. Şunu biraz daha uzatırız. Mis gibi olur. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Geldi mi geldi. Geldik. Ah, unuttum. Bir tane de timer açayım. Hemen timer açıp geliyorum. Evet, kronometremizi başlattık. Üstüne artık video kaç dakika olduysa başlayalı. Oradan şey yaparız. Tabi editlerken bir 5 dakika falan gitmiş olabilir arada. Onu bilmiyorum. Evet, geldim. Bunu da böyle yaptım. Bunu hemen şöyle yine duplicate ettim mi? Etmişim. Çok güzel. Buraya geliyorum. Bunu böyle çat yapıştırdım. Hop, bunu böyle geldim. Level design en sevmediğim işlerden. Evet, geldik. Bir de şu kenarlara yapacağız tabii. Hemen hızlı hızlı hızlı. Çat, rotate. Şunu nereye alsam bilemedim. Şu sağ aşağıda dursun şimdilik. Her yeri kullanıyoruz aslında da. Küçültebilirsem. Öyle bir şey yapmışlar ki. Hı. Gözüküyordur diye düşünüyorum. Tamam. Bunu hemen bir 0 derece yaptık. Geldik. F yaptım. Şöyle. Şunu az daha ileri götürdüm. Az da şöyle götürdüm. Hop geldim. V'ye bastım. Şu üstten basalım. Çat. Ne oldu? Bu da dışarı çıktı buradan. Hemen şunu da şöyle azıcık kestim. Hop mis gibi. Yine bir duplicate yaptım. Geldim. F. Vertex seçimiyle. Vertex'imizi seçtik. Ve mükemmel. Neredeyse hazırız. Girişe bir tane şöyle bir barikat bulursam bir yerde bir barikat koymak istiyorum. Bulurum diye düşünüyorum. Onun dışında şu çimleri belki biraz yükseltebilirim ama çok gerek yok. Bunlarda collider yoksa bunlara bir collider ekleyelim hemen. Bir tane box collider hepsine. Çat.
Şöyle de bir kontrol. Evet. Şu çizgilerden istiyorum. İstemeli miyim? Çok emin değilim ama şuradan giriş olsa onun tasarımı için giriş ve çıkış aynı yerden olacak sonuçta. Şöyle bir yukarıdan bakayım. Ya aslında modelleri tek tek gezmek de gerekebilir. Şu araçlardan birini bir getireyim bakayım. Rotate dedik. Çok rahat. Aynen iki tanesi. Buradan çok rahat sığar. Mükemmel. Tamam. Araya barikat. Şöyle. İlla vardır ya. Bu kadar büyük bir şeyde olmazsa olmazlardan biri mi bilmiyorum ama kesin vardır. Şu player'ımızı hazır gelmişken şey yapalım. Şu park alanımıza getirelim, koyalım. Evet. Şimdi şuraya da bunu referans alarak şöyle -90 dedik. Evet, buraya bir araba çok rahat sığıyor. Şöyle bıraktığımızı düşünürsek. Şimdi bunun pozisyonu kaç? 75 diyebiliyor muyum? 75. 103. Ben buna 104 desem buna yakın olur. Şöyle bir tepeden bakayım. Böyle daha sağlıklı. Bence gayet güzel. Şunu da şöyle yapabilirim. 73. Tamam. 104 dedik. Şurada arabadan bir tane daha buraya koyacağım. Referans olması için. Şimdi ne yapacağım? Duplicate. Hepsini aldım. 104 ya. L. Parantez açtım. 104'ten X şu an artana doğru geliyor. 150'ye kadar dizledim. İşte yine yanıldık. Nasıl oldu? Global mi açıkmış? Yok, lokal açık. 90 dedik. Yemedi. 70 diyorum. Yemedi. 50. 50. 55 nasıl? 55 daha iyi gibi. Evet, güzel. Araçlarımızı buraya dizeceğiz kısaca. Şuraya da bir tane koyabiliriz aslında, yani şöyle yaparsam zaten fazla da olduğu için çok güzel. Şunu azıcık da şöyle açayım. Hatta azıcık da şöyle uzatayım bunları ki şöyle daha mantıklı gözüksün. Sonra bunları duplicate ettim. Aynısını buraya da koydum. Mükemmel. Şimdi girdi, koydu. Şu karşıya da koyabilirdik. Gerisini de kullanıcıya bırakabiliriz. Böyle de bir esneklik yapabiliriz. Bence böyle de güzel olur. Şu an zaten bunlarla bir işim yok. Güzel park edildi miyle de bir işim yok. Evet, güzel. Şimdi şunları da siliyorum. Arabalarımın sığacağı belli. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane alan var. Güzel. Şimdilik buraya bir tane plane atacağım. Bu plane'i de şöyle uzatacağım. Bunu niye atıyorum? İleride upgrade olduğunda genişletmek için. Yani diyelim ki adam oynadı. Artık burayı upgrade edebilir. Burayı upgrade edebileceğini biraz anlatmak için bir tane materyal oluşturmak istiyorum hızlıdan. Create material. Black tr. Transparent bir black yapmak istiyorum. Şöyle. Şu an kapalı ama ileride açılabilir gibi. Üstüne bir tane de bunun aslında kilit ikonu gibi bir şey bulursak mis gibi çalışır yani. Kullanıcının anlamaması gibi bir durumla karşılaşmayız. Şöyle yukarıdan biraz daha bakayım. Şunu belki bir tık daha büyütebilirim. Şunu da şöyle büyüteyim. Şunu da şöyle büyüteyim. Şurayı da az daha büyüteyim. Tamam, güzel. Şimdi kullanıcının buraya geçememesi de lazım tabii ki. Oraya bir tane de küp ekleyelim hemen. 3D Object küp. Copy component. Paste component values.
Tabi bunların scale'ı 1 olmadığı için çok muhtemeldir ki çarpı 10 desek güzel. Mesh render'ını kapat. Tamam. Artık kullanıcı oraya giremiyor. Orası bir duvar işlevi görüyor diyebiliriz artık. Direkt duvar da koyabilirdik ama gerek yok. Şu an böyle. Oraya gidince çarpsın. Sonuçta polishli bir oyun yapmıyoruz burada. Şimdi geldik. Bize bir tane, hadi diyelim ki barikat yok bu asetlerde. Direk gibi bir şey lazım bize. Yani şöyle düz bir direk olsa biz onu ağaç gövdesi gibi, yani şunun gibi bir şey olsa, şunun kafası ayrı olsa mesela alırdım onu direkt. Yoksa ne uğraşıyorsun abi, bir tane silindir mi koy diyorsunuz arkadaşlar, siz bilirsiniz. Koyalım. Hemen geliyorum. 3D Object silindir. Bir tane de küp koyalım. 3D Object küp. Ne oldu? Sphere koyduk, pardon. 3D Object küp. Evet. Nerede bu küpümüz? Gel. Nereye gitti ya bu? Evet. Bu küpü niye koyduk? Hemen şuraya bir tane kol makinesi, yani kol yapacağım. Bunu şöyle biraz, şöyle biraz, şöyle hop. Tam da ortadan ayırmadım ama bakıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4. Tamam. Bir tanesini şuraya koyayım. Şöyle hop. Aynen. Tamam. Silindiri bunun içine koyacağım. Reset diyeceğim. Evet, güzel. Döndürelim silindiri. Bunu yapma işte abi. Reset demeyeceğim. Şunu 1 1 1 diyeceğim. Şimdi bunu scale edeceğiz ama nasıl scale edeceğiz? Şöyle, önce şöyle yapalım. Sonra bunu nokta 1 nokta 1. Uzun mu oldu? Azıcık daha kısalım. Şunu da 90 derece yapalım. Tamam. Bunu da şimdi bunun içine koyalım. Mükemmel mi? Değil. Niye değil? Çünkü şu an bunu rotate ettiğimde ben saçma bir rotasyon olacak. Bunu istemiyoruz. Çok aşağıda oldu zaten. Şunu da biraz yukarı kaldırabilirim. Şuna bir tane parent atacağım. Create empty liver mıydı? Bunun İngilizcesi bilmiyorum. Call diyelim. Şimdilik. Evet. Bunu silindirle aynı pozisyona getireceğim. 0.24. Bunu da silindirin parent olarak ne oldu şimdi? Hop. Bunu da buradan çıkartacağım. Saçma sapan hareketler yapıyor. Tamam, güzel. Bunları da bir tane parent arasında toplayalım. Buna da barikat diyelim. Şimdi bu barikatı kopyaladım. Rotate Y 180. Vış. Şurada barikat 000'da oluştuğu için çok detaya gerek yok da şöyle saçma da olmasın. CTRL'de 180. Bu da buraya. Çok güzel. Şuna şimdilik entry diyorum. Buna da exit diyorum. Evet. Giriş ve çıkış için barikatlarımız hazır. Burası hazır. Ya şimdi buraya yapmayalım dedik ama ben buraya bir duvar yapmak istiyorum.
Kullanıcının kafasının net karışacağını düşünüyorum çünkü. Şöyle ben bunu Black Transparent olmadı buna ekleyeyim. Yani şöyle gözüksün burada. Ya da direkt şey yapalım. Opacity'si yüksek yapalım yani biraz daha. Böyle de hani çok oyun karanlık oldu. Bu absürt detaylarla da kendimi de boğmak istemiyorum aslında ama şöyle hop. Şöyle yapalım. Oyunda çok kötü durmamış olur en azından. Evet. Geldik. Şimdi oyunu başlatıyorum. Çok güzel. Ben varım. Şu çizgiler var. Asla böyle olmaması gerek tabii bu çizgiler. Hemen bunları bir el atalım. Şöyle gidiyorum. Geçemiyorum. Şöyle gidiyorum. Geçemiyorum. İstemeden oyuncuyu buradan geçiremeyecek hale getirdik mi diye düşünüyorum. Şimdi şu kalktı mı buraya araba gelecek. Oyuncu çıkamıyor olabilir. Neyse önemli değil. Şimdi hemen devam ediyorum. Şu beyazları hepsini tutacağım abi. Azıcık yerin içine alacağım. Yerin dibine girecek hepsi. Çok hafif, çok hafif. F diyorum. Biraz daha yaklaşıyorum. Yani yok kadar sadece çizgiymiş gibi olsun diye uğraşıyorum. Evet. Bir kere daha geldik. Şimdi ne var? Araba gelecek, araba gidecek. Böyle bir mekanik ekleyelim oyunumuza. Doğal olarak eklememiz gerekiyor. Ondan sonra mekanikleri biraz daha düşünürüz. Yani işte zaman mekaniği ekleyebiliriz. Zaten şu upgrade mekaniği en azından modelimiz hazır. Şunu sadece açtığın zaman şey olacak. Para kazanma mekaniği ekleyeceğiz. Araba sürme mekaniği ekleyeceğiz. En babası aslında o. Normalde bloğa koyduğum araba sürme mekaniği var. O biraz daha realistik. Ben biraz da arcade bir araba mekanik paketi buldum. Onu kullanacağım bu videoda. Onu bir bulmaya çalışıyorum şimdi hemen. Evet, sonunda buldum. Daha doğrusu projede yokmuş. Hemen indirdim. Burada zaten kendi asetleri de var aslında. Şeytan diyor ki hiç uğraşma zaten low poly bunlarda ama bunlarda çok renkler falan birbirine yakın. Buradan kullansak bir bunu kullanabiliriz. Bir de şunun tarzına bir bakayım hemen. Kullanılabilir mi diye düşünüyorum. Kullanılabilir belki ya. Yani şimdilik bunu alayım. Bunları almayacağım. Burada farklı şeyler var. Bunun linkini de yine istenildiği takdirde bırakıyor olurum. Evet. Arabayı aldık. Bir tane. Aha bizde de polis arabası varmış zaten. Bakıyorum. Bunun tekerlekleri büyük ya. Bizimkinin o kadar büyük değil. Neyse. Hızlıca bunun kurulumuna bir bakalım. Şöyle yapacağım. Prefab, unpack. Şu body herhalde bunun body'si. Aynen. Hiç tekerlekleri ellememek bana mantıklı gelmiyor değil yani. Bulduk. Paketimizi bulduk. Şeyleri ayrı. Tekerlekleri ayrı. Yani çok daha güzel paketler vardı ama hani bu bayağı low poly bir oyun olduğu için diğer tüm asetler diğer arabaları almak istemedim. Bunlar üstünden gideriz diye düşündüm. Şimdi burada önce şu diğer arabaları kapatıp ilk arabadan başlayalım. Şu bizim buna ben base car diyeceğim şimdilik. Bunu şöyle duplicate ettim. İçine bizim arabayı koydum. Şöyle en üstte aldım. Şu diğer arabanın body'sini sildim. Bizimkinin body'sini 00 olarak yerine oturttum. Evet. Şimdi tekerlekler. Bizi en çok uğraştıracak şey muhtemelen tekerlekler. Şunu bir şöyle 1000 gibi bir noktaya götüreyim. Şöyle rahat yukarılarda çalışalım. Havadar. Front wheel, back wheel. Şimdi front wheel'ları şöyle şunun ortasına alabildiğim kadar alacağım. Çok da deli dehşet uğraşmak da istemiyorum. Hatta yanlış yaptım. Şunları direkt şuradan çıkartacağım. Bunu hemen diyeceğim ki copy component to copy position paste position.
Çok güzel. Pozisyonu tak diye oturttuk. Bunun içindeki şeyleri, default isimli tekerlekleri sileceğim. Hemen bu birinci tekerleği attım. Geldim 2'ye. Copy position. Paste position. Geldim bunu attım. Copy position. BR back rear demek. Back right pardon. Yanlışı yapıştırdık. Kafa gitti. Copy position. RR BR. Paste position. Şunu da şuna attık. Şuna geldik. Copy position. Paste position. Bunu da buna attım. Her seferinde bu işlemi yapacak olmanın verdiği üzüntü. Bunun için bir kod yazmak daha mantıklı aslında ama şu an onunla da uğraşmak istemiyoruz. 0 1 14 0 14 ikisine de mis gibi oturdu. Şöyle bir de şuradan bakalım. Evet çok güzel. Bu arabanın sürülebilir olduğuna bir hemen şuradan bakalım. Bakalım. Şu an güzel gibi, muhtemelen çalışır diye düşünüyorum. Center of Mass'ine bir bakayım. Center of Mass'inin bu kadar aşağıda olması bilmiyorum. Biraz yukarı alacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Arabanın pozisyonu şurası. Aynen. Reset dedim. Araba 2 birimde herhalde. Ben onu 1'e düşürdüm. Şunu tekrar 2 yapayım. Hatta 3 mü yapayım? Yok 2 de kalsın. Dur lan, tamam 2 oldu. Hemen bir sürebiliyor muyum onu merak ediyorum. Şimdi evet. Şu diğer tekerlekler niye duruyor? Şu neyin tekerleği şu an? Ha, şurada bir base car var. Şunu bir kapat. Şimdi şuna gel. Git. Bir tık kafayı yedi. Bakalım bir derdine. Yani tekerlekten başka bir derdi olabilir mi? Ha, bunun collider'ı yok mesela. Bunu da böyle vermeyelim. Buna bir gerçekten bu şu an mesh collider'ı hak eden bir şey yani. Convex de yapalım. Bir daha deneyelim hemen. Hop. Çok güzelsin. Geldim. Şunu şöyle yapayım. Şu an araba hareket etmiyor. Input'u bu aldığı için mi? Soru işareti. Araba niye hareket etmiyor? Bakalım. Sıfır base center of mass. Input'u alıyor. Drive wheel'lar burada. Bu burada. Herhangi bir hata atıyor mu derken bir sürü hata atıyormuş. Evet. The parent trail emitter has not been assigned. Şunların hepsini kaldıralım. Input Manager'da şey yok diyor. Throttle diye bir şey yok diyor. Hemen bunun bir scriptable objesine gidiyorum. Muhtemelen burada bunu böyle vermiş. Buna ben throttle yani ileri geri vertical olacak. Turn horizontal olacak. Jump sileceğim. Silmeme izin veriyordur inşallah. Bakıyorum hata atma hadi. Brake is not set up. Tamam brake yok zaten. Trail emitter da aynı hatayı veriyor. Silmedim ya ben bunları. Remove component. Tamam. Break yok. Break ne oluyor? Aslında space oluyor ama o input'ta nasıldı onu hatırlamıyorum. Hemen bir bakalım. Break yerine jump koyacağız. Jump da space'li oluyor. Tamam. Bunu da büyük yazdık ama büyük küçük şeyi var mıdır? Input axis is not set up mı?
Vertical. Şunu da şuna verelim. Jump input, drift input. Bunları boş bir şeylere atayalım gitsin ya. Zaten kullanmayacağız. Fire 3 demeyelim. Bunlar da şimdi mouse'la kullanılan bir şeydir. Kesin kullanılır yani. Submit diyelim. Çok güzel, hata yok. Ve araba çalışıyor. Mükemmel. Şimdi 30 dakikada environment'ımız var. First person controller'ımız var. Arabamız çalışıyor. Ve upgrade edebileceğimiz alan da hazır. Mükemmel. Hoppa. Evet. Şimdi devam edelim hızlıdan. Ne olacak? Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Böyle çok buradaki tüm arabaları muhtemelen şu an ben kaldırmak isteyeceğim. Vehicle truck. Şu ne mesela? Vehicle. Yani vehicle tagi ile hepsini toplamış. Bu güzel haber. Tüm vehicle'larla ben şimdi bunların hepsini tek tek böyle seçip kaldırabileceğim. Mükemmel. Şimdi bizim şuradaki aracımıza gidelim. Şimdi bir tane araçla bir test ederiz. Ondan sonra gerekirse hepsini hallederiz. Şimdi ne istiyoruz? Geldik. Düşünüyorum. Şu parkı şuradan kaldırmayı istedim şu an bir. Şöyle bir bakıyorum. Hop hop. Şu kaldırımı da kaldırmak lazım. Karşısı boş bir şey yapmışlar mıdır? Yani şuraya şöyle iki tane köşe. Düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum onu söyleyeyim. Şu aracı buraya girmesi lazım. Girdikten sonra bir de biz teslim ettikten sonra çıkması lazım. Güzelce şuraya gelsin istiyorum. Onun için de bir tane animasyon oluşturacağım. Şöyle bir tane create empty diyeceğim. Buna car animation diyeceğim. Car anim. Buraya tüm arabaları atacağım. Şu da dahil olmak üzere. Önce şunların bir konumu neredeydi? Bu eklediğimiz şeyler. P miydi? PKS Polyrobin bu muydu? Aynen bu. Şunların hepsini bunun içine attım. Prefab unpack. Bunu da dedim. Getirdim. Hepsi zaten 000 pozisyonunda. F. İstediğim şey mesela şurada oyuncu bunu kolay kolay görmez diye mi düşünelim? Mesela şuradan olsun. Tamam mı? Arabalar buradan gelecek. Bir sadece animasyon oynayacak. Oraya gelince animasyonu kapatacağız. O pozisyonda o objemizi doğuracağız. Hangisi? Mesela rastgele bir tane arabayı buradan aktif edecek. Böylece bu prototipleme işini biraz daha hızlandırmış olacağız. Evet, hemen bir tane animasyon window'u açalım. Çekil. Create. Car anim. Geldik. Bastık şimdi. Zaten uzun bir süre hiçbir şey yapmayacağı için hemen şöyle yapalım. Pardon. Şimdi şuradaki pozisyonu bu olacak. Buradaki pozisyonu da bu olacak diyelim. Şu an tepeden de bakayım. Hiç yani şeridini de biraz ortalar insan yani. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle dedik. Bir şöyle oynatalım bakalım. Bir tık hızlı geliyor. Oradan oraya gelmesi bir 10 saniye bulsun bence.
Tamam. Güzel. 10 saniyeye geldi. Tabi bu şunları bir tane seçtik. CTRL-A lineer bir hızla gelsin diye hızını şöyle lineer yaptım. Şu an lineer bir hızla buraya kadar gelecek. Geldin, tamam. Sonra yaklaşık bir de 2-3 saniyede de son pozisyonuna gelmesini isteyeceğiz. Burada ara key'ler atacağız tabii. 5 saniye diyelim şu an. Kısaltırız, o çok dert değil. Evet, biraz daha animasyonla uğraştıktan sonra devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakalım şimdi animasyonumuz da hazır, vehicle'ımız da hazır. Şimdilik dediğim gibi bir tane vehicle'ı önce bir test edelim. Şimdi vehicle hazır. Adam gelecek buraya. Vehicle'ı alacak. Sonra biz park edeceğiz. Vehicle'ın içine girdiğimizde, daha doğrusu vehicle'la interaksiyona girdiğimizde vehicle'ın bir tane kamerası olmasını isteriz. Direkt otomatik ona geçsin. Hemen bir tane vehicle'a kamera oluşturuyorum. Daha doğrusu vehicle'a kamera oluşturmayalım. Onun yerine bir tane Cinemachine kamerası oluşturalım. Cinemachine kamera. Buna bir tane target offset verelim. Position control follow. Orbital follow da verebiliriz. Rotation control'da rotation composer olabilir. Bakıyorum. Rotation composer neyimiz var? Şunu şöyle yaptık. Evet. Şimdilik böyle iyiyiz gibi duruyor. Tamam. Şimdi bir araba sürebiliyor muyuz? Arabayla interaksiyona geçip arabayı sürmeyi deneyelim. Şu Cinemachine'i aktif edeceğiz. Oyun başladıktan sonra muhtemelen zaten en son bu aktif olduğu için de buna geçecektir diye düşünüyorum. Geçmedi, beni üzdü. Player'inkini kapatalım. Cinemachine'i açalım. Yine olmadı. Ama bunda Cinemachine Brain var. Player follow kamera Cinemachine version upgrade now diyelim. Hayır, böyle beni uğraştırma. Direkt şunu kapatınca aynen çalışıyor. Evet, tamam. O zaman şöyle diyelim. Buna car cam diyeceğim. Bunu böyle bırakacağım kenara. Şimdi vakit geldi kod yazma vaktine. Hiç kod yazmayacağız mı sandınız? Yanıldınız. Aslında yazmadan da olur ama ben başka kodları alıp uğraşmaktansa kendim 2 saniyede yazabileceğim şeyleri kendim yazmayı tercih ediyorum. İnteraksiyon kodunu yazacağız. İnteraksiyona girdiğimizde arabayı biz kullanabilelim. Araba kamerasına geçsin. Player input kapansın. Sadece bu kadar. Başka bir şey yok. Player'in kapsülünü de tabii kapatalım. Şunu kapattık. Evet. İnteraksiyon. Update dursun. If input biraz yüklenmesini bekliyoruz. Get key down key code E'ye bastıysam player kameradan bir ray yollaması lazım. Hemen bunu şey yapalım. Private. Direkt bu kendisi alsın ya kamerayı, bizi uğraştırmasın. Kamera, şuna main cam diyelim de, main kamera, tamam. Bunu start'ta alsın. Main kamera eşittir kamera.main. Doğruydu. Evet.
Bunun dışında neyimiz var? Car cam'imiz var. Onu biz verelim. Private kamera, car kamera. Evet. E'ye bastığında interaksiyona geçerse arabayı başlatsın. Bir tane private void on interact diye kod atacağım buraya. On interact. Kamera, evet. Bu on interact değil de on try interact de diyebiliriz. Ya da direkt burada atarız onu. Aynen. Bizim kameradan ray atacağız. Kameranın pozisyonundan kameranın forward'ına, ama bu değil. Bu olacak. Tamam. If. Şimdi buna da geldik. Interaction dedik. Interactable diye bir tane mono behavior oluşturalım. Interactable. Bunu mono yapacağım. Boş class olacak. If hit.transform.try get component out var out interactable bunu niye bulamıyor? Yazım hatası falan olmuş olabilir. Artık ona şey yapamayacağım. Geldik. Evet. On interact. Çok güzel. Bu kadar. Çat 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 çat. On interact olan objeye göre, yani normalde tabii ki de böyle yazmayız bu kodu. Onu da söyleyeyim yani de. Şimdilik hızlı bir prototip geliştiriyor. Bir MVP geliştiriyormuş gibi düşündüğümüzden. Şu anda da sadece car olduğu için, hatta şöyle yapalım. Sizin yüce gönlünüz olsun yeter ki. Car. Bu da interactable olsun. If, şuna bir tane tabii ki de şundan vermek lazım. Interactable is car. Eğer yani interact olduğumuz şey arabaysa ne olacak? Car camera dot enabled true. Burada aslında bizim bir de first person controller'ı bulup onu iptal etmemiz lazım. Bir de deinteract eklememiz lazım. Deinteract'te bir tane last interacted diye şöyle private interactable, hadi yaz kardeşim. Last interactable olsun. Çok önemli değil. Buraya yazdı. Şimdi şöyle. Eğer last interactable varsa, last interactable eşit değildir nullsa, last interactable dot public void deinteract. Bunu tabii ki de abstract yapacağız. Bu class'ı da abstract yapacağız. Dolayısıyla bunu da abstract yapmış olacağız. On deinteract'i çağıracağız. Tabii burada yine şöyle biz kendimizde önce onda yani çağrılması gereken bir şey varsa onu çağıracağız. Yoksa böyle last interactable car'sa car camera eşittir enabled false. Bunda mesela böyle yazdık, ne oldu? Saçma oldu. Biz bunu bir tane metoda bağlayıp parametre bool verip tak tak her yerden onu çağırabiliriz. Her yerde kamera enabled
Yazmaya gerek yok. Bir de first person'ı açıp kapatacağız. Başka bir şeye gerek yok şu an için. Şu da gerek yok. Yine de yazdım. Şu an kullanmayacağız muhtemelen. Evet, bakalım. Şu an interaction sistemimiz de hazır gibi. Hemen şu player'a bir gelelim. Player. Şu player kapsülü mesh'ini kapatayım en azından. Evet. 1 dakika olmasına 8 dakika kaldı. 1 saat olmasına pardon. Alırım başını. Interaction, kar kamera. Zaten 2 tane kamera var. Main kamera, evet. Buna verdik. Yanlış yaptık. Buna Cinemachine kamera vereceğiz. Tamam. Kar kamera. Şuna bir de player kamera da vereceğiz. Şu iptal oldu mu? Olmadı. Bunu burada kullanıyoruz. Tamam. Evet, geldik. Kar kamera. Player kamerayı niye görmüyor? Çünkü bu Cinemachine Virtual kamera. Şuna izin vermiyor. İnşallah hızlı yapar. Update'imizi ettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapacağız? Arabayı oluşturacağız önce. Şimdi araba prefab olarak burada. Bu prefab'i şurada prefabs diye bir klasör olsa oraya hemen atıyorum. Attım. Prefab'imiz burada. Güzel. Bunu sahneden siliyorum. Bizim bu araba modelimiz buraya geldiğinde bir tane animation event ekleyeceğiz. Onun için de car anime seçtim. Bunun son frame'ine tak. Geldiğinde bir tane animation event ekledim. Bunu da buraya bir tane kod atarak yapmak lazım. Bunu da car spawner diyelim. Şimdilik sadece bir tane car olduğu için private game object car prefab public void spawn car var created car eşittir instantiate car prefab transform dot position transform dot rotation. Evet, tam olarak bunu yapacak. Ve kendini de destroylayacak mı? Game object set active false diyeceğiz. Set active false. Bu kadar. Car spawn edecek. Ondan sonra giriş kolu kalkacak. Onu da arm manager diyelim. Giriş ve çıkış olarak 2 tane kol var. İkisini de bu kontrol edecek. Gerçi çıkış kolunu kaldırmayız. Sadece giriş kolunu kaldıralım. Serial field private transform arm diyeceğim buna. Arm root diyelim hatta. Public void modify state diyeceğim. Bool is open
açık mı kapalı mı bu onu söyleyecek. Buna göre de arm root Dutwing var mı? Yok. Evet. Dutwing'e o kadar alışmışız ki bunlar artık olmadan olmuyor. Hemen Dutwing ekliyoruz. Evet, Dutwing ekledik. Devam ediyoruz. Şuraya 2 tane değer oluşturacağım. Vector 3 olmasına gerek yok aslında. Private float open root close root diyelim. Is open ise open root yoksa close root olacak. Bir saniyede olsun. Burada ne diyor? Şunu şöyle vector 3 right çarpı keza buraya da vector 3 right çarpı right olmayabilir, emin değilim, forward da olabilir. Bu da böyle. Tamam. Evet, geldik tekrardan. Şimdi animasyona geldik. Kar animasyon. Bunu animasyon eventine ekleyecektik. Seçtim. Burada buna kod atmak lazım tabii önce. Car spawner prefab istiyor. Hemen atalım. Base car. Değil mi? Prefabimiz buydu. İnşallah odur. Tamam. Tekrar geldik animasyon eventine. Car spawner method spawn car. Seçemedik. Seçtik. Güzel. Şimdi bir deneyelim bakalım ne oluyor ne bitiyor. Başlattım. Bekliyorum arabanın gelmesini. Geliyor. İşte geliyor özel harekat. Şimdi geldim. E'ye bastım. Oy. Tabi şimdi bende konsolda bir hata atması gerekiyor mu? E'ye basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama şunu görebiliyoruz ki bu araba bizim araba, yani ona eminiz. Kol da kalkmadı tabi. Kolu da kaldırmak lazım. Hemen kolu da şu kontrol edecek. Kaldırma. Arm Manager Barikat Entry Call. Aynen forward'mış. Biz şey yapmıştık. Right yapmıştık. Forward olacak. Open road 90 mı diyeyim? Şuna bakıyorum. 90. Eksi 90. Sıfıra eksi 90. Open olmasını istiyorsam eksi 90. Close'da da 0 olacak. Tamam. Şimdi bu animasyon eventine bir tane daha event ekleyeceğim. Onu da şöyle alayım. Şunu alayım. Şöyle gelmeden hemen biraz önce de bunu tetikleyelim. Car spawner değil. Arm Manager'ı görmüyor mu? Bu olabilir. Uyumlu değilse boolean olduğu için muhtemelen. Şunu şöyle diyelim. Public void open modify state true. Parametre olunca, parametre ekleyince görmüyor bazen. Onu göstermenin yolları da vardı ama şu an onları hatırlamıyorum. Seçtim. Arm Manager Methods Open. Evet, çok güzel.
Şimdi bakalım. Ondan önce biz şu arabamıza car script'ini ekleyelim. Tamam. Aslında player'ımızda da player kapsül. Burada da interaction sistemini eklemeyi unutmuşum. Geri gel. Interaction. Evet. Player kamerayı bilsek de car kamerayı bilmiyoruz maalesef. Player kamera Cinemachine olacak. Public yapıyorum hızlıca bitsin diye. Cinemachine virtual kamera. Bu player kamera, okey. Car kamera enabled. Player kamera dot enabled true. Burada da enabled false. Bunu da hatta şöyle yapalım mı düşünüyorum. Car kamera. Car kamera şeyde mi? Sahnede. Evet, tam ondan yana sıkıntı yok. Bir car oluştuğu zaman kullanıcının bindiği car kameranın tracking target'ını setlemek lazım. Player hangisiyle interaksiyon, hangi arabayla interaksiyona geçiyorsa. Çok donuyor. Onunla nasıl yapacağız? Car camera dot get cinemachine component. Bu da mı deprecated acaba? Target desek interactable transform. Bana uyar ama onu uyar mı bilmiyorum. Buradan target değil de tracking target diye belki öyle olsa bulur. Target. Update target. Detach, look at, follow. Yani direkt target dediğimde kabul etmiyor. Bunun ne olduğuna bir bakalım. Transform tracking target. Look at target. Tamam. Eşittir new camera target interactable transform. Interactable transform şuna da true de. Arabamız geliyor mu? Geliyor. Bakalım. Kol açılacak mı? Kolu aç lan. Şu an E'ye basıyorum. Hiçbir şey olmuyor ve bir hata attı. Evet. Hataları severiz. 50. Kar kamerayı vermemişsin diyor. Tamam, verelim. Sıkıntı yok. Demek ki on interact'imiz çalıştı. Bunu da test etmiş olduk. Şu kar kamera,
şu level'daki objelerin de interaksiyonlarını bir kapatalım. Şu da player, tamam. Bir kere daha. Yine de şu kolu kaldırması lazımdı. Olmadı bu böyle. E'ye bastım. Şu an gördüğünüz üzere arabayla şehirde gezebiliyorum. Arabanın tekerlekleri dönmüyor. Onu da döndüreceğiz. Böyle istediğim gibi. Player da hareket ediyor. Bu da istediğimiz bir şey değil tabii ki. Şimdi kar kamerayı takip ediyor. Burada player'ın hareketini kapatmamız lazım. Bir de arabaya binmesek de araba hareket ediyor. Bunu da kapatmak lazım. Şimdi. Player, first person controller. Bunu kapattığımda hareket edecek mi? Sadece bunu merak ediyorum şu an. Şunu kapattım. Hiçbir hareket yok. Sağa sola gidemiyorum, çeviremiyorum. Mükemmel. Güzel. Yani first person controller'ı bulup kapatacak burada. Hiç uğraşmayacağım. Şöyle yapacağım şimdilik. First person. Lütfen bunları evde denemeyiniz. Yani bunlar çok sağlıklı yöntemler değil. Burada player kamera enabled dedik. Kamera false dedik. Tamam. Bindiğimiz aracı şey dedik. Tamam. Bir de arabaya ulaşmak lazım. Arabanın içinde de bir tane şey olacak. Car get component vli diye bir tane script vardı sanki. Will hit miydi acaba? Hemen şuna bir daha bir bakalım. Şu base car'da wheel vehicle. Burada is player'ı kapatacağız. Sanırım öyle olunca düzelecek. Wheel vehicle is player eşittir true. Yani burada true yapacağız. Burada false yapacağız. Bir de prefab'de düzelteceğiz. Orada da şey yapacağız. True yapacağız. False yapacağız pardon. Şu an true. Base car. Bunun böyle yaptık. Şimdi bir daha başlıyoruz. Sonra da şu kol neden başlamıyor ona bakalım. Evet, geliyor bizim araba. Şimdi arabaya binmeden önce şimdi geldi araba. Tamam. Güzel. Arabaya binmiyorum. İleri geri yapıyorum. Araba hareket edecek mi diye etmiyor. Şimdi gittim. E'ye bastım. Kamera açısı değişti. Arabayla hareket ediyorum. Player hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şimdi arabanın hemen şu şeyini çözelim. Kolun niye çalışmadığını da buldum bu arada. Şurayı right'tı. Bunları forward yapacaktık. Bir de tekerleklerin mesh'ini atmamız lazım muhtemelen bir yere. Hareket ediyor ama tekerleklerin mesh'i dönmüyor sadece. Onu attık mı o da çözülecek. Şu base car'a gideceğim yine. Şunlara bakacağım. Bunların üstünde bir tane script vardı. Silinmiş. Wheel gibi bir şeydi sanki. Wheel controller olabilir mi? Bu değil. Ama burada bir şey olduğuna eminim. Şunu seçelim bir. Arcade Car, Prefabs, Car 2. Ne varmış? Suspension,
Trail emitter. Sadece suspension'ı alsak belki düzelir. Copy component. Prefabs. Base car. Geldim. Hepsine suspension'ı yapıştırdım. Evet. Wheel model olarak da bunu veriyorum. Bunu veriyorum. Bunu veriyorum. Bunu veriyorum. Bunu hızlı bir şurada test etmek istiyorum. Şunu şöyle aşağı alacağım. Heh. Tabii şu an bu player car olmadığı için yine inputları almıyor. Şu anda da bir rotasyon bozuldu ama yani az önce mesela tekerler dönmüyordu. Şu an dönüyor. Evet. Sıkıntı yok. Rotasyon niye bozuldu? Ona da bir bakalım. 180, bunu 0 yapacağız. Şunu tekrar override apply all. Evet, arabamız hazır. Kola bakalım hemen. Çok güzel, mükemmel. Geldim. Arabama bindim. Tabii o kapsülü kaldıracağız buradan. Şöyle hop hop hop. Şimdi E'ye bastım bir daha. Hiçbir şey olmadı. E'ye bastım. Evet, bir daha E'ye basınca çalışmıyor. Basıyorum. Deinteract işlemi çalışmadı. Deinteract için ne olması lazım? Bir gidelim bakalım. Öncelikle bir kapıyı kapatmak lazım ama o bir dursun. O kolay iş. Bakalım. İnteraksiyon burada. He, tabii ki de. E'ye bastığımda muhtemelen buraya hiç gelmiyor. Last interactable. Biz bunu hiç bir yerde setliyor muyuz? Setlemiyoruz. Sadece burada getliyoruz. On interact is interactable is scarsa direkt burada last interactable eşittir interactable dedik ve bu da bizim sorunumuzu çözdü. Şurada da last interactable eşittir null dedik tekrar. Tabii ki de interact'ten sonra bunu da en sonda diyelim. Evet, muhtemelen bu da bizim işimizi halletti diyelim. Şu player'daki kapsülü bir şey yapalım. Kapatalım. Ya da kapatmayalım. O bizim biraz daha nerede olduğumuzu gösteriyor çünkü ondan dolayı o dursun. Geldi, çok güzel. Bindim arabaya. Arabayı muhteşem bir şekilde park edemedim. E'ye bir daha basıyorum. Ve yine olmuyor. Interaction çalışıyor aslında. Eğer E'ye bastıysan bir tane şuraya hemen şöyle bir tane şey atalım. Şuraya atayım. Tamam. Burada resume diyeceğim. Geldi.
Bir daha E'ye bastım. Last interactable eşit değildir nulsa dedi. Demek ya içeri girecek. Geldi. Geldi. Şuraya tekrar gelmesi gibi bir durum söz konusu olur mu? Buradan aslında return de diyebilirdik. Integrate through game object base car clone. Nasıl oldu bu iş? Tekrar base car'a ray atmış oldu. Tabii ki de evet. Oraya look et diyor. Player kameradan yapması lazım bunu sadece. Bunun içindeki şu kodu base class'ına taşıyorum. Bir daha geldim. Tak. Tamam. On interact'e geldi. Buraya gelecek mi? Geldi. Şurada bir yerde patlıyor mu acaba? İşte bazen de böyle şeyler oluyor. Neyse velhasılı kelam şu an çalışıyor. Şükür Rabbimize. Tekrar player'ımıza da geldik. Evet arkadaşlar, şu anlık bu kadardı. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bakalım kaç günde bir tane simülasyon oyunu çıkarabileceğiz. Gerçekten benim blogumda da dediğim gibi 5 günde bir oyun çıkarabilecek miyiz? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.